Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bugün şaşırma yapacağız. Daha doğrusu 2 gündür yapıyoruz da bugün son gün. Sabah şu anda saat 6. Ben tarlaya doğru gideceğim. İşçiler gelecek. Kendimi gösteremiyorum çünkü içerisi bayağı karanlık. Şimdi hazır fırına geldik. Fırından da ekmeğimizi alalım. Ondan sonra geri geleceğiz bakalım. Arkadaşlar ekmeğimizi aldık. Şimdi ben direkt tarlaya gideceğim. İşçiler gelecek. Ondan sonra biraderler gelecek. Ondan sonra Allah nasip ederse bugün bitirebilir miyiz bilmiyorum ama bitirmeye çalışacağız. Fazla işçi söyledik bugün. 32-33 kişi gelirse eğer bugün şaşırtma işlemini bitiririz. Bu şaşırtma işlemi bize yaklaşık olarak 30-60 desem, bugün de 35 desem ne ediyor? 95 artı servis paraları. Servis parasını da her birine 2,5-3 yevmiye desek, yani bu iş bize 100 yevmiyeye mal olacak. Bize 100 yevmiye mal oluyor. Peki ne kadar fide yapıyoruz arkadaşlar? 500 bin civarı. 500 bin fideyi şaşırtma işlemi için 100 yevmiye gidecek. Burası Tarsus 82 Evler Mahallesi. Ben de bu mahallede oturuyorum. Direkt gideceğim bu sefer. Biraderleri almaya gitmeyeceğim. Yani bir çiftçinin mesaisi nasıl başlıyor? Daha doğrusu yarım saattir kalkmışım da. Şimdi yola çıkarken videoyu çekmeye başladım. Çiftçinin mesaisi nasıl başlıyor? Nasıl bitiyor? Hem de şaşırtmada neler yapacağız? Nasıl yapıyoruz? Bunun gibi bilgileri size sunarken ayrıyeten de kendi çiftçilik hayatımızdan da görüntüler size sunacağız inşallah. Arkadaşlar etraf karanlık oldu. Bu görüntülerde nasıl bilemiyorum. Şu anda Tarsus'un dışına çıktım. Keloğlu Köprüsü burası. Bu görüntülerde eğer çamursa daha sonra muhtemelen paylaşmayabilirim. İdare ederse paylaşacağım. Tarlada görüşmek üzere diyorum. Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Tarlaya geldim. 10-15 dakikadır buradayım. Fidelerin hazırlığını yapacağız. Fidelerimizi sökeceğiz. İşçiler birazdan gelecek. Buradaki tarlanın şaşırtma işlemini bitirdik. Öbür tarlaya gideceğiz. O fideleri yapacağız. Biz 2 gündür burada şaşırtma yapıyoruz. Bugün 3. gün. İnşallah bugün bitiririz. Yani biraz gözümüz kesmiyor da 6,5 çadırımız var çünkü. Eğer fazla işçi gelirse muhtemelen bitiririz. İşçiler saat 7,5 gibi geliyor. Biz 6'da kalkıyoruz. Daha hava karanlık, 6'da ezan okunuyor, o zaman kalkıyoruz. Gelip ön hazırlıkları yapıyoruz. İşçiler geldiğinde hemen işe başlasınlar diye. Şimdi ben de fidelerin yanına geldim. Mehmet Emin'le Emrullah da gelecek şimdi. Buraya niye geldim? Şöyle kamerayı çevireyim. Şu sera arkadaşlar, bu bitti. Burada bizim 3 çadırımız vardı. Bunun hepsini söktük, bitirdik. Öbür ikinci seradan da yarısından fazlasını söktük, ektik bunları. Bu çadırımız da tamamen duruyor. Şöyle hemen bir fide alayım. Gündüz de göstereceğim de inşallah da. Fideyi görüyorsunuz. Fidelerinizi bu şekli aldıktan sonra şu ilk 2 yapraktan sonra 2 tane 3 tane yaprak çıkıp şöyle 3-4 tane de
kılcal kök attığı zaman şaşırtma işlemi yapabiliriz. Şimdi burayı biz sulayacağız. Öbür tarla buradan uzak. Gün içinde su motorunu getirip götürmek zor oluyor. Orada çünkü fideleri sulayacağız. Fide yerlerini sulayacağız. Viyolleri sulayacağız. Oradaki çekimleri de görürsünüz. Şimdi sabah erken burayı bir kere suladık mı yeterli oluyor. 2 kişi burada fide çekiyor sürekli. 30 kişi de tarlada dikim yapıyor viyolleri. Gün içinde buraya sık sık gidip geleceğiz. Arada gelirken de bazı çekimler olabilir. Şimdi hava soğuk. Daha gün doğmadı. Biraderler de gelsin, ben bir arabaya geçeceğim. Üşüdüm çünkü. Çiftçilik arkadaşlar biraz zor bir meslek. Soğuk, yağmur, çamur, bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Bu işi severek yapmalısınız. Sevmeyerek yaptığınız hiçbir iş sizin işiniz değildir çünkü. Sabahın erkenden, daha gün doğmamışken işçilerden önce tarlaya gelmeniz lazım. İşçiyi alıp tarlaya gelmeniz lazım. Gece akşam paydostan sonra işçiler gittikten sonra burada kalan işleri toparlamanız lazım. Yağmurda, çamurda, soğukta, sıcakta mücadele etmek gerekiyor. Gerçekten zor bir meslek. Ama güzel bir meslek, helal bir meslek. Hakkıyla yaparsanız, severek yaparsanız Allah-u Teala da rızkınızı, kısmetinizi gönderecektir. Bir şeyler üretmek güzel. Üretip para kazanmak daha da güzel. Ama bu üretimleri yaparken, bu çiftçiliği yaparken elbette ki zorluklar olacaktır. Bütün meslek dallarında zorluklar vardır. Her mesleğin kendine göre zorluğu vardır. Zaten şöyle bir atasözü vardır. Her akıl bir olsa koyuna çoban bulunmaz derler. Herkes normalde kendi mesleğinden memnun değildir. Yani insanlar yaptığı işten şikayetçi olurlar. Ama iş bırakmaya gelince ya ben bu işi bırakırsam ne yaparım, aç kalırım hesabı olur. Bu duyguyu da bize veren Yüce Rabbim ki herkes farklı meslek dallarında hayatını idame etsin ve toplulukların bu şekilde hayatlarını idame etmeleri sağlanıyor. Neyse, bu konulara girmeyeyim arkadaşlar. Ben şimdi üşüdüm hakikaten. Arabaya geçeceğim, videoyu keseceğim. Şaşırtma alanından daha sonra güzel görüntülerimiz gelecek. Siz de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Ben şimdi üşüdüm. Gerçekten üşüdüm. Hava çok soğuk çünkü. Arabaya geçiyorum. Arkadaşlar, şaşırma alanına geldik. Burada da çok gürültü var. Şu kamyonlardan bir şey anlaşılmıyor. Öbür taraftan yolduğumuz fideleri getirip burada şaşırma yapıyoruz. Dün buradan 5 tane yaptık. Yani 2 gündür yapıyoruz. Bugün 6 tane çadırımız kalmış şu anda. İnşallah bugün işlemimizi bitiririz. İşçiler sabah kahvaltısını yaptı. Şimdi de işte başlayacaklar. Su motorumuz çalışıyor. Şu anda sulanıyor. Daha önce 5 gün önce gübre attık. Bunlar da oradan yolup getirdiğimiz fideler.
Çok çekiyorlar. Bizim yeni çavuşumuz Abdi Çavuş. Abdullah Rembo. Selamünaleyküm. Bu tarafa geç. Selam. Kolay gelsin Abdullah Sağ Rembo. kardeşim, sağ olasın. Eski çavuşu şutladık. Şutladık he. Süleyman Çavuş. Evet. Yok Süleyman Çavuş değil. Burada da bir çavuş var. Çavuş çok ya. He. Ahmet Çavuş. Ahmet Çavuş. Şimdi şaşırmayı Abdullah Çavuş'un işçilerinden alıyoruz. Bugün burayı bitireceksin mi Abdullah? İnşallah bitirmek üzere. İnşallah bitireceğiz. Hadi İnşallah. bakalım. Şimdi şaşırma yapıyoruz dedik. Bugün adam az getirmiş. 30 kişi getir dedik. 27 kişi getirdi. 30 kişi dolmuşa biner mi? He? 30 kişi dolmuşa biner mi? Vallahi 40 kişi biniyorlar ya. 40 kişi ya yakalarlarsa? Ya yakalanmaz ya. Köyden geliyorsun şuradan şurası ya. Jandarmanın aklına gireceksin. Jandarmanın aklına gireceksin. He kaç işin yok mecbur oradan geleceksin. Köprüden mecbur jandarmanın yanına gireceksin. Tamam bizim dolmuş da 20 kişi kaldırıyor 10 kişi fazla ne olacak? Sabahleyin onlara bir şey. Şimdi her seneki gibi elimiz değmese olmaz. Şaşırma nasıl yapılır? Şaşırma sevgili arkadaşlar. Dur şuraya bir bakayım. Şöyle şu fideyi alıyorsunuz elinize. Böyle batırıp kapatıyorsunuz. Olay bu. Bu işte serilik çok önemli. Ne kadar hızlı ve seri olursanız işiniz o kadar hızlı olur. Yalla kavat. Yalla kavat. Yalla. Yalla. يلا خلاص ben çektim. Arkadaşlar siz şaşırtmayı seyrederken ben de size şaşırtma hakkında biraz bilgi vereyim. 2-3 senedir şaşırtma videoları var ve bunların geneline baktığım zaman yorumlarda birçok soru geliyor. Birçoğunu cevaplamaya çalışıyoruz fakat bazen de göremediklerimiz iş yoğunluğumuzdan dolayı cevaplayamadıklarımız olabiliyor. Bu nedenden dolayı ben size şaşırtma hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi gelen soruların en önemlisi ve en çok gelen soru şöyle: tohumu direkt viyole eksek olmaz mı? Niye şaşırma yapıyoruz? Şimdi tohumu direkt viyollere attığımız zaman bunlar standart çeşit ekiyoruz ve fire verebiliyor. Her birine 2 tane 3 tane atmamız gerekecek. Ve yine de bazı gözler boş kalabilir. Düzensiz biter. Bazılarında da fazla biter. Daha sonra bunları bire düşürmek için seyretme yapılması lazım. Ama bu esnada da hem yine bir işçilik vereceğiz, hem de boş kalan gözleri tekrar ya şaşırtma usulüyle ya da fide getirip doldurmak gerekiyor. Bir de ikinci bir husus, tohumların hepsi aynı anda bitmiyor. Biri bugün biterken birisi 4 gün sonra bitiyor. Erken biten hızlı yol aldığı için arada kalanlarda zayıf kalıp boğuluyor. Fide dengesiz oluyor. Bu nedenden dolayı biz tohumu önce meşteleye ekiyoruz, seraya ekiyoruz. Daha sonra bu şekilde şaşırtma yapıp tek düzeyde olmasını istiyoruz. İkinci gelen bir soru da şaşırtma yapmadan direkt tarlaya şaşırtma yapsak olur mu? Tabii ki bu da olur. Yapılan bir şeydi. Onda da birinci problem zaman kaybınız olacak. Zaman kaybı olacak derken şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Çukurova üzerinden konuşayım. Yani siz diğer kendi bölgeleriniz hakkında da bunu yorumlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, Çukurova'da Nisan başı Mart sonu açık alan tarla ekimi dikimi yapılıyor. Şimdi biz bir ay sonra bu fideleri götürüp
tarlaya ektiğimiz zaman bir kere bir ay kaybımız olacak. O bir aylık daha erken çıkarabilmek için burada şaşırtma yapıyoruz. Tarlaya diktiğimiz zaman da fidemiz büyümüş oluyor ve fire olayımız da az oluyor. Şimdi ikinci bir sıkıntı da o konuda, tarlaya bu şekilde şaşırtma yaptığımız zaman, yani dikim yaptığımız zaman fidelerin hepsi tutmayabiliyor. Arada boşluklar olur. Az da olsa oluyor ama bunu telafi etmek için de sonradan yine bir daha araya fide dikmeniz gerekiyor. Ya bir daha böyle şaşırtma yapmak usulüyle 3-5 gün sonra tekrar elden geçmesi lazım. Onlar da yine ilerili gerili oluyor. Yapacağınız işlemleri zamanında yapamıyorsunuz. Bu şekilde de biz yine fide yaptığımız zaman, ekim zamanı tarlaya dikim yaptığımızda hepsi aynı şekilde ve aynı düzeyde oluyor. Başka ne vardı? Bir de şöyle bir soru geliyor. Direkt tarlaya tohum ekilse olur mu? Direkt tarlaya tohum ekilme işi genellikle Güneydoğu'da, özellikle Urfa bölgesinde çok yapılmakta. Onda da yine hem zaman kaybı, şimdi şaşırtma tarlaya direkt yaptığımız zaman en az 1 ay 40 gün zaman kaybı, ama tohumu direkt tarlaya ektiğinizde ise 2 aya yakın bir zaman kaybı olacak. Yine tohumlar düzgün bitmeyebilir. Kimisi ilerili, kimisi gerili olabilir. Bu nedenden, bütün bu nedenleri üst üste kattığımız zaman bu şekilde fidemizi hazırlayıp tarlaya götürüp dikmek en uygunu ve en firesiz şekli oluyor. Biraz zahmetli oluyor, maliyetli oluyor. Fakat eğer güzel bir şey istiyorsanız böyle şaşırtma yapmanız gerekir. Yani işinizi biraz garantiye almanız gerekiyor. Şimdi şeyden sonra, bu şaşırmayı bugün bitirdikten sonra, bugün bitmese de yarın az bir şey kalır. Muhtemelen bitirmeye çalışacağız. Bittikten sonra yeniden bir tohum ekeceğiz. Kayseri bölgesi için, İç Anadolu bölgesi için tohum dikeceğiz, ekeceğiz pardon. O tohumların biberleri yolma şeklinde, nasıl anlatayım? Yani direkt tarlaya ekilecek diyordum ya. O adamlar götürecek şu şekilde, biraz daha büyük olacak tabii şeye ekilen. Bundan biraz daha büyük oluyor. Direkt tarlaya ekilen biraz canlı olması lazım. Bu arada fidelerimizin köklerini de görüyorsunuz. Gayet güzel ve bol köklerimiz var. Bunu 1-2 defa bir solucan gübresi de uyguladık. Onun da çok faydası var. Onu da söyleyeyim. Tohum dikeceğiz yarın değil öbür gün. Ekeceğiz pardon. O tohumların fideleri de Kayseri'ye gidecek. İç Anadolu bölgesine gidecek. Ayrıyeten bir 200.000 kadar da spotta kapya fidesi yapacağım. Tahmini yetişme süresi Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı. O tarihlerde o fideler de yetişecek. Onu fazladan ekiyorum. Şey yapan, talepte olan arkadaşlar var, isteyen arkadaşlar var. Onlar için hem de eğer ihtiyacınız olursa ulaşıp görüşebiliriz o konuda. Şimdi arkadaş orada boya yapıyor. Boya değil de çamur, yani bildiğin. Onu unutmuşum, onu söyleyeyim. Bu şaşırma işlemi bittikten sonra bunun üzerini bir defa suluyoruz. Bunun üstünü bir defa suluyoruz. Biraz iyi bir su veriyoruz. Su vermemizdeki amaç şu çukurların dolması, hava alan yerlerin kapanması için bir su veriyoruz. O suyu da verdikten sonra böyle naylonu çekiyoruz ve naylonun üstünü böyle çamurla, bildiğiniz çamur yani toprağı bulamaç haline getirip şu şekilde fırçayla sürüyoruz. Gölge olmasını sağlıyoruz. Buraları dün yaptık. Buraları hepsini boyadık diyelim. Burası da sabah bitti. Gördüğünüz gibi ilerideki alanı görüyorsunuz. Orası daha boya gelmemiş. Güneş vuruyor. Bu boyayı niye yapıyoruz?
Naylonun altı çok sıcak oluyor. Viyoller de siyah. Dolayısıyla fideler biraz soluyor ve viyollerin üzerine yapışıyor. Sıcak da olunca, siyah renkte güneşi çekince fideler fire veriyor, yanıyor. Bunu yapıyoruz ki fideler yanmasın. Bittikten sonra, bu işte bittikten sonra öğlen sıcak saatlerde, saat 11 ile 3-4 arası şöyle şu şekilde yine biraz hava veriyoruz. Dediğim gibi bu sene iç tünel çekmedik. Normalde her sene iç tünel çekiyoruz. Hava durumuna baktık. Hava durumu güzel. 10-15 gün don riski falan yok. Bu nedenden dolayı iç tüneli çekmedik. Ama yurdun böyle soğuk yerlerinde, don riski olan yerlerde 1 derece, 2 derece, 0 derece gözüktüğü zaman bir tünel çekseniz daha iyi olacak. Bu sene biraz gecikmeli yaptık, bir hafta 10 gün. Hem ondan dolayı hem de hava durumunu kontrol ettim. Hava durumunda bugünlerde bir don riski gözükmüyor. Her sene 45'lik viyollarda yapıyorduk. Bu sene 70'liğe çıktık. 70'lik olunca çadırlarda biraz daha fazla fide yer alıyor. Suyu buradan alıyoruz. Suyumuz pek temiz değil ama yapacak bir şey yok. Şurası da geçen videosunu yaptım. Reygirasçı arkadaşımızın yeri. Burada az bir yer kalmış. Birinci kırımın bitmesine. Öbür taraf tekrar yetişmiş. 3-4 gün sonra işlerim biraz hafiflesin. O video hakkında çok soru geldi. Videonun başlığını biraz şey atmıştım. 20 dönüm 5 dönüm reygiras ile 20 tane inek beslemek diye. Bayağı ilgi gördü. Çok soru geldi. Halen hayvancılık yapıp bu konular hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar var. Nasıl sulanıyor, nasıl ekiliyor. Biz geçen gün kaba bir şekilde konuştuk. Onun detaylı videosunu yapacağım inşallah yakında. Bugün 27 kişi gelmiş. Biz 30 istedik ama 27, 3 kişi de biz varız. Bu arada biz de çalışıyoruz. Hem de iyi çalışıyoruz arkadaşlar. Son günlerde çok yoğunuz. Yoğunluktan dolayı video çekme fırsatım bile olmuyor. Kahvaltıdan kalktık. Ben de biraz bu arada kaytarıyorum yani işten. Dün bu şeylerin hepsini ben boyadım. Bu çadırların hepsini ben fırçaladım. Üstüm başım da çamur olmuş. Dur şöyle bir kendimi göstereyim. Nasıl arkadaşlar? Çiftçilik. Görüyorsunuz. Çamur, toprak. Öyle arkadaşlar. Çiftçilik kolay değil arkadaşlar. Zor. Zor ama güzel. Bu tarlada video çekmeyi seviyorum ama şu harfiyat kamyonlarından çok gürültü geliyor. Umarım atladığım bir şey yoktur arkadaşlar. Aklıma gelenler bunlar. Bilmeniz gerekenleri söyledim. Ne unutmuş olabilirim onu da bilmiyorum. Elimde bir kağıt falan yok. Doğaçlama olarak aklıma gelenleri sizlerle paylaşıyoruz. Aleykümselam. Bu arada bir de şunu söylemeyi unuttum. Fidelerinizi getirip ekmeden önce orada söktükten sonra üzerine hafif sulasanız solması engellenmiş olur. Daha başka
Herhangi bir gübre falan atmıyoruz. Geçen hafta attık gübreyi, onun videosunu gördünüz. Görmeyen arkadaşlar kanaldan takip edebilir. Bir video muydu, 2 video muydu, öyle bir önceydi. Benim normalde bunları sulama sistemim var. Bu sene kurup kurmayacağım daha hakkında biraz kararsızım. Küçük mini fıskiyeler var. Onları biz kumda kuruyorduk. Bu sene burada fideler bir ay kalacak. Bir ay sonra Allah nasip ederse şu gördüğünüz tarlaya indireceğiz. Oraya ekeceğiz. Bir aylık sürede 10 defa 12 defa muhtemelen sularız. Hortumla sulamak biraz zor oluyor. Çünkü çadırın altı hem sıcak hem eğiliyorsunuz, hortumu çekiyorsunuz bir yandan. Onlar biraz daha kolay, biraz daha tembel işi. Ama onlarda da biz başta biraz hata yapmışız. Hata yapmışız derken fıskiyelerin arasını biraz geniş açmışız. 1 metre 80 santim mi? O şekilde yaptık. 1,5 metreyi geçmemek gerekiyor. Hafif koltuk kalıyor. Yani sulama yaparken örnek veriyorum, şu direğin dibine bir tane kurduk. Öbürünü de az ileri kurduk. Şu yuvarlak şeklinde atıyor ya. Şu arada hafif bir boşluk kalıyor. Bunun için biraz uzun süre çalıştırmak lazım. Uzun süre çalıştırdığımızda da şeyin dibi, naylon bu fıskiyenin dibi fazla su görmüş oluyor. Biraz daha sıklaştırıp belki yaparım. Yapıp yapmayacağım hakkında pek kararsızım. Eğer yaparsam onun videosunu çekerim. Normalde bizim otomatik sulama sistemimiz de var yani. Bir de onun için büyük su motorunu getirmem lazım. Lombardini getirip buraya kurmam lazım. O da getirip götürmek biraz zahmetli. Büyük alıcı istiyor. 4'lük. 13'lük lombardin var bir tane de bende. Hatta ondan 3 tane var bizde. Onu getirip kurmak biraz zor oluyor. Bu küçük portatif oluyor ya. Bunu da getirmek hemen tak çalıştır olduğundan dolayı bu biraz daha rahat. Emrullah, sen git şeye, fideye git. Tamam, o var da gidip çekene kadar ancak. Emrullah. Gel hele. Emre bir yardım et. Ben de gideyim biraz şey yapayım. Boya yapayım. Evet tamam, ben fırçalıyorum. Siz gidin çekin, ben gelirim. Şimdi burada bir durdurayım. Şu boya işini bitireyim. Arkadaşlar, buranın boya işlemini bitirdim. Nasıl? Bir şeye benzemiş mi? Bu arada çamur yapıyoruz ya. 4-5 gün sonra bunu temizlememiz lazım. Normalde beyaz boya var. Kireç gibi. Yüksek seralarda kullanılan. Ama onun temizlenmesi biraz zor oluyor. Bunda bir su tuttuk mu hemen temizlenir. Bir hafta sonra, yani 4-5 gün sonra fideler kendini tuttu mu bunu temizlememiz gerekiyor. Fotosentez yapabilmesi için. Şimdi ben öbür tarlaya gidip fide getireceğim. Emrullah orada fideleri söküyor. Emrullah'la bir kişi. Şurada size bir şey göstereyim. Sonra gelince buraya gelip detayını söyleyeceğim. Burayı hatırlıyorsunuz. Buraya 3 çadır şey ektik. Tohum ektik. Ve şöyle bir tutam alayım. Bunlar biber arkadaşlar. Şu uçlarını görüyorsunuz. Bunlar niye böyle oluyor? Ve bunlardan biz vazgeçtik. Hani 8-10 bin lira masrafımız oldu. Artı emeğimiz oldu. Ama başarılı olmadı. Niye olmadı? Dönüşte size anlatacağım. Burayı kaçırmayın. Çok dikkatli
Sizlerin de buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biz zaten bir 10 gün geçtikten sonra 15 gün pardon 20. günde o fidelerin zarar gördüğünü anladık. Ve yedekte orada bir daha ektik. Onlar da Allah'a şükür kavuştu. 3-5 gün gecikmeli oldu ama o da sıkıntı değil. Çok şükür fidemiz güzel oldu. Fazlasıyla da yetti ve artacak. Onun hakkında gelince konuşuruz. Ben şimdi hemen fide almaya gidiyorum. Çünkü 30 kişi olunca fide kavuşturmak da biraz zor oluyor. Şimdi burayı da çekeceğim. Bizim tarlanın biri Konaklar köyünde, biri de Hacı Bozan köyünde. İki köy de birbirine yakın. Fideleri orada yaptık, ikinci fideleri. Oradaki şaşırtmayı bitirdik. Buradakini de inşallah bugün bitiririz. Tarlamızdaki otları görüyorsunuz. Geçen gün yakıcı ot ilacı attık. O zaman da söylemiştim ya, yakıcı ot ilaçları sadece yeşil aksamı yakar. Biraz durdurdu. Yaktı. Çok küçük olanlar öldü ama büyük olanlar geri yeşermeye başlıyor. Buna da bakalım ne yapacağız. Burası da arkadaşlar otoban yolu olacak. Ankara'dan gelen araçlar Adana Mersin otobanına girdi mi Yenice çıkışından bu yeni yapılacak havaalanına gidilecek. Biraz bu havaalanı hakkında da konuşmak istiyorum. Harfiyat kamyonlarını görüyorsunuz. Burada gün boyu çalışıyorlar. Yüzlerce, binlerce. Bu havaalanı daha önce Baharlı köyünde yapılacaktı. Orada 70 bin dönüm mü 100 bin dönüm yeri var. Milli Emlak'a bağlı. Fakat çorak. Bildiğiniz çorak. Öyle dalyan var orada bir de. Orada yapılacaktı. O tarlalar tarıma elverişli değildi. O tarlalar tarıma elverişli değildi. Orada yapılacaktı. Fakat ne olduysa, artık neler döndüyse onu biz bilmiyoruz tabii ki. Neler olduysa bu bölgeye aldılar. Kargılı, Baltalı, Çiçekli ve bu bölgede arkadaşlar Çukurova'nın, Tarsus'un diyeyim de Çukurova'nın da olabilir, en verimli toprakları. ...70.000 dönüm yer, Çukurova'nın en kaliteli toprakları havaalanı oldu. Öbür tarafta Baharlı'da ise yüz binlerce dönüm boş, tarım vasfı olmayan, orman vasfı olmayan bildiğin çorak. O tarlayı, o arazileri yapmadılar, burayı yaptılar. Artık bir bildikleri vardır diyelim. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Ama yazık oldu, yani üzülüyor insan. Bu kadar kaliteli toprakların heba olmasına diyelim. Neyse arkadaşlar, konuyu değiştiriyorum. Burası da
işçiler arkadaşlar. Suriyeli, Türkiye'li tarım işçileri burada kalıyor. Arabanın gürültüsünden umarım konuştuklarım duyuluyordur. Şu önümüzde gördüğünüz tesisler Tarsus Fide tesisleri. Daha önceki videoların birinde söylemiştim. Bize baya yakın. Mehmet Emin tarlasına baya yakın. Kanalın suyu kesilmiş. 3-4 gün önce bayağı geldi. Şimdi su kesildi. Ama birkaç güne sular tamamen açılır artık. Bundan sonra kapanmamak şeklinde. Şimdi şuradan döndük mü? Bizim tarlaya doğru gidiyoruz. Bir de şurada karpuz ekmiş bir arkadaş. 5 metrelik serada. Tünel serada. Karpuzlar üstünde çiçek var. 1 metre kol atmış. Çok da güzel olmuş. Eğer fırsat bulursam, sahibi de bir gün buradaysa, görüyorsunuz burayı, bir videosunu yaparım. Ve geldik bizim tarlaya. Burası Mehmet Emin tarlası. Mehmet Emin fideleri de burada. Burada 5 çadırımız var. Dün değil, evvelki gün burayı ektik. Şimdi de öbür tarlayı ekiyoruz. Sabah geldiğim yer arkadaşlar. Sabah ilk önce buraya gelmiştim. Burada 2 kişi sadece fide yoluyor. Ancak kavuşturuyoruz. Ya Allah, bismillah. Şimdi sabah da pek iyi görünüyor muydu, görünmüyor muydu bilmiyorum ama burası bitti. Burada 3 evimiz vardı. Birinci ev tamamen bitti. İkinci evin yarısı tamamen bitti. Şu ortada kaba olan yerleri biraz söktük. Şimdi de bu bölüm bitmek üzere. Fidemiz yetecek Allah'ın izniyle. Bunların yerine belki yaparız ama bilmiyorum, ama belki tarlada yaparız. Yeni tohum ekeceğim yeri orası olur muhtemelen. Bu şekilde fideleri çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 çadır daha yapacağım. Tohum ekeceğiz. Az önce de söylemiştim. Bu şekilde yolma fide. Bunun 2 çadırı zaten Kayseri'ye gidecek. Siparişli bir şekilde Nazif abiye, Nazif Polat. Diğer bir tanesini de ufak tefek isteyen arkadaşlar var. Artı zaman gelince fide arayan çok oluyor. Spotta 200.000 kadar da belki 2 çadır daha yaparım, bilmiyorum yani. Ya 3 kesin de Allah'ın izniyle tohumu geldi. Tohumda fil kulak kapya. 3 çadır kesin yapıyoruz. İkisi Nazif abinin, bir tanesi bizim. Spotta. Hepsi bizim de. Nazif abiye yapıyoruz 2 tanesini. O bir çadır fazla. Bir çadır daha yapabilirim. Onu tam bilemiyorum. Yani en az 200.000 olmak üzere veyahut 400.000 fide spota atacağım. Bilginiz olsun. İhtiyacı olan
şimdiden ön sipariş verebilir. Ona göre biz de ne kadar ekeceğimize karar veririz. Detayları Messenger'dan iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Şimdi ben Emrullah'a yardım edeyim. Bu kasayı doldurayım. İşçiler onu bitirmek üzere. Sonra yine devam ederiz. Sevgili arkadaşlar, gittim fideleri getirdim. Bu fidelerin başına ne geldi onu anlatacaktım size. Demin biraz da söktük. Bunlar Charleston. Tepelerini görüyorsunuz. Bunlar Jelipon. Bunları görüyorsunuz. Patlıcan. Patlıcan dahi olmadı. Ve domates biberlerimiz bu hali aldılar. Şimdi burayı ekerken videosunu çekmiştim. Çok emek verdik. 3 gün çalıştık. Para harcadık. Tohum parası gitti, emeğimiz gitti, şu gitti, bu gitti. Şimdi bu niye böyle oldu? Şu tepeler baya şey gibi oldu. Hani ot ilacı atarlar ya. Bir de çoktandır zaten sumu vermiyoruz. Vazgeçtiğimizden dolayı biraz sararmış, bozarmış otları görüyorsunuz. Çoktandır su da vermediğimizden dolayı aynen ot atılmış gibi olmuş. Ot ilacı atılmış gibi olmuş. Ama şu başka bir şey. Bu nedir? Bu yanıklık, bu sirken. Çok sıcak havada bunun üzerine açtık. Sıcak hava içerisi de sıcak ve nemliydi. Birden havaya çıkınca bu yapraklar bundan yandı. Yani biberin yanması bununla alakalı değil. Biberin yanması sevgili arkadaşlar, sonradan 30 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey benim de başıma geldi. Sonradan araştır bulduk. Bizim bu tarla pamuk yeriydi sevgili arkadaşlar. Şöyle şurası tarla sürme videolarım da var. Pamuk yeriydi sevgili arkadaşlar. Pamuk biçer hasadına uygun olsun diye bir takım ilaçlar atılıyor. Bu gruba da defoliant deniliyor. Hani insektisit, fungisit, akarisit böyle gruplar var ya. Bir de defoliant grubu var. Defoliant grubu pamuğun kozalarının açması ve yeşil yapraklarını dökmesi için uygulanan ilaçlar. Ve bunlar da tarlaya atıldığı zaman aradan 2 ay geçti, 2,5 ay falan geçti. Belki de 3 ay olmuştur. Tam hesaplamadım ama 2,5-3 ay olmuştur. 2,5-3 ay geçtikten sonra biz tarlaya ektik. Bu tarlada bu ilaçların kalıntısı kalıyor ve bitkinin genetik yapısını bozuyor. Evet, durum bundan mütevellit. Daha sonra atılan ilaçları kontrol ettiğimde bu tarladaki geçen seneki pamuğa atılan ilaçlar Finish ve Drop, bunlar bitkide etilen sekresyonunu hızlandıran ilaçlar. Bir takım durdurucu ya da olgunlaştırıcı gibi düşünebilirsiniz. Bitkideki etilen hormonunun ya da etilen maddesinin, hormon olup olmadığını bilmiyorum, etilen maddesinin hızlı bir şekilde üretilmesine ve bitkinin yaşlanıp yapraklarını dökmesine neden oluyor. Bunun kalıntısı da o yapraklar kuruyor ya, toprağa karışıyor, toprakta kalıyor. En az 5 ay 6 ay beklenilmesi gerekiyormuş ve iyi yağmur yağması lazımmış. Biz de 2,5 ay bekledik. Daha doğrusu böyle bir şeyin varlığından haberimiz yoktu. Tesadüfen bekledik. Yağmur da yağmadığı için biz ektik biberlerimizi. 20 gün geçtikten sonra biberlerimiz güzel bir şekilde çıktı. Çıkışa pek fazla etkisi olmadı. Biraz oldu ama biraz geç bitti. Bir hafta falan. 4-5 gün. O günlerde hava da soğuktu. Çıkışta pek etkisi olmadı. Fakat çıktıktan 4-5 gün geçtikten sonra
kotiledon yapraklarının ortasından sürecek olan filizler böyle erkek filiz olur ya, hani tarlada ekim yaparız, erkek bitki deriz. Öyle bir şey olmuştu. O zaman gıcıklandık. Ve ne olur ne olmaz diye yedek fidelerimizi diktik. Yedek fidelerimiz de kavuştu Allah'a şükür. Gördüğünüz gibi orada da şaşırma yapılıyor. Hatta biraz da artabilir. Ama yani insanın üzüldüğü konu emek. Emek de olsa sonuçta bir de bir para da harcadık buraya. Mesela 8-10 bin lira gibi bir maliyetimiz oldu. Bir sürü emek harcadık. Bir de insan ister istemez morali bozuluyor. Yaptığı işin sıkıntı çıktığı zaman moralim bozuluyor. Tekrar ektik. Bir de orada uğraştık. Oradaki yer zaten kanal üstü. İlaç falan atılmayık yer. Bu da aklınızın köşesinde bir yerde dursun lütfen. Tohum ekerken pamuk yerine ekmeyin. Eğer pamuk yerinde bu finish ve drop gibi defoliant ilaçlar atılmışsa 5-6 ay uzak durmanızı tavsiye ederiz. Şimdi ikinci bir husus. Biz bu tarlada biberlerimizi ekeceğiz. Hatlarımızı çektik. Daha çok tohumu etkiliyor dediler. Baya bir araştırma yaptım arkadaşlar. Baya derin bir araştırma yaptım. Üniversite hocalarına kadar da görüşünü aldım. Tohumu daha çok etkiliyor dediler. Fideyi fazla etkilemez. Artı biz bunu Nisan'da ekeceğiz. Bu ilaç Eylül'de atılmış. 7-8 ayı buluyor. Bu 7-8 aylık süre zarfında iyi yağmurlar da yağdı. Bunun etkisinin çok az olacağını ya da hiç olmayacağını söylediler. Umarız öyle olur. Bu videoları önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Araya biraz mizah da katsak, kendi yaşantımızdan kesitler de katsak, gerçekten bu videolar önemli videolar. Yani ben 30 senedir bu işi yapıyorum ve böyle bir şey benim başıma geliyor. Ama daha önce, örnek veriyorum, daha önce ben de çok araştırmacıyım. Birçok videoyu seyrediyorum, birçok kanalı seyrediyorum. Bu işi yapan, mesela bu işle ilgili video çekip paylaşanların birçoğunu takip ediyorum ve videolarını kaçırmadan izliyorum. Ben buradan ne kapabilirim diye hafife almıyorum. Hiç kimseyi hafife almıyorum. Herkesin görüşleri, herkesin videolar benim için kıymetlidir. Sonuçta emek harcanıyor. Bir şeyler üretilmeye çalışılıyor. Birçok tarım kanalını takip ediyorum. Televizyondaki tarım kanallarını, YouTube kanallarını takip ediyorum. Harun Hoca'nın Vormi Solucan Gübresi kanalını takip ediyorum. Şeyi takip ediyorum. Bitki koruma diye bir kanal var. O kanal da güzel. Ben bunları hepsini kendime yoldaş olarak görüyorum. Yani hiçbir zaman hiçbirini kendime rakip olarak kesinlikle görmem. Herkesin görüşüne de saygım var. Herkesin de bilgisine de saygım var. Paylaşıyorsa güzeldir arkadaşlar. Yani çok basit. Kendinden bir şeyler paylaşıyorsa, bir karşılık beklemeden özellikle paylaşıyorsa bu güzeldir. Mesela ben daha önce eğer böyle bir defoliantların böyle bir sonuç yaptığını bir videoda görmüş olsaydım ben bu işi yapmayacaktım. Bu tarlada bu biberi ekmezdim. Bu kadar emeğim, bu kadar param boşuna gitmezdi. Şimdi hayat dediğiniz arkadaşlar şeydir. Tecrübedir. Yani sürekli bu video biberleri çekiyorum ama görün diye. Hayat dediğiniz tecrübelerin insanın hayatta yediği, tecrübe dediğimiz insanın hayatta yediği kazıkların bileşkesidir. Artı insanın hayatta kazandığı kazanımların bileşkesidir. Bu tecrübelerimizden size olabildiğince sizlerin de olabildiğince istifade etmesini istiyoruz. Şu videoyu umarım bu bölümünü seyreden arkadaşlar bir pamuk tarlasında en azından böyle bir tohum ekimi yapmazlar. 2 ay 3 ay geçtikten sonra iyi bir yağmur da yağmamışsa.
Bunları biz tecrübe dediğimiz şeyi biz bedava kazanmıyoruz arkadaşlar. Biz bunları parayla satın alıyoruz. Şimdi şu tecrübeyi ben kaç liraya satın aldım? Çok basit. Bir sürü emek artı 8.000 lira maliyet. 8.000 lirayla ben bir tecrübe sahibi oldum. Ben de istiyorum ki siz 8.000 lira ödemeyin. Moraliniz bozulmasın. Canınız sıkılmasın. Direkt biraz zamanınızı ayırın. Seyredin, eğer bu işi yapıyorsanız seyredin ve 8.000 liralık bir tecrübeyi bedava kazanmış olabilirsiniz. Yani hayat bir tecrübedir. Tecrübe de insanların hayatta yediği kazıkların bileşkesidir. İşte o kazıklardan bir tanesi de bu arkadaşlar, ben yedim. Hiçbir zaman da ben biliyorum, en iyi benim diye bir şey yok. Ben başımdan geçenleri, yaptıklarımı size anlatıyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi Şekil Ağa'da bir sürü fidemiz boşu boşuna gitti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Bundan da önemli bir kazanım elde ettik. Paramız, zamanımız, emeğimiz gitmiş olsa dahi güzel bir tecrübe edindik. İnşallah bugün bitiririz. Biraz zor gözüküyor. Daha 4 çadırımız var. Öğlen paydo saat 12'ye geliyor. Öğlen paydosuna muhtemelen öbürünü de bitirirler. 3 tane kalır. Belki bir tane ya da yarım kanat kalabilir. Bakalım, bitirmeye çalışacağız inşallah. Şimdilik söylemek istediklerim bunlardı. Lütfen bunları aklınızın bir kenarına yazın. Her söylediğimizin bir hikayesi vardır. Bu da onlardan bir hikaye olsun. Her söylediğimizin bir hikayesi var. Bu seraları çamurla kapatmamızın, sıvamamızın bir hikayesi var. Bunu da daha önce biber yakarak öğrendik. Şimdi bugün burası ekildi. İçerisi baya sıcak, görüyorsunuz. Bizim çamurlar gölge yapmış. En azından direkt güneş ışığı vurmuyor. Bunun da hikayesi uzun. Anlatırım bir gün. Biraz fide yaktık ilk viyol zamanlarında. Daha önce biz bunları tüplerde dolduruyorduk. Tek tek 11 santimlik tüpler vardı. Onun içine hayvan gübresi doldurup dizip öyle yapıyorduk. Sonradan viyol çıktı. Viyollar çıkınca kış günü üzerimize siyah giyip güneşin altına geçip nasıl yanıyorsak, fidelerimizi de şaşırtma yapınca, bir de böyle boyamayınca bayağı bir sene biz zayiat gördük. Bunun da bir hikayesi var. Anlattığım her şeyin bir hikayesi var arkadaşlar. Ama acı, ama tatlı, ama benim yaşadığım, ama başkalarının yaşayıp benim aklımın kenarına bir not aldığım. Ön taraflardan da böyle öğlen sıcağında hafif hava veriyoruz. Fidelerimiz yanmasın diye. Burası Çukurova. Güneş yakıyor. Hava çok sıcak. Eğer havasını vermesek, böyle boyamasak fidelerimiz çok zayiat görecektir. Öğlen saati olmak üzere, ben kamerayı gideyim arabaya bırakayım. Daha sonra akşamüstü son bir Allah ısmarladık demek için yine sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, akşam oldu. İşimiz bitti. İşimiz bitmedi de işçiler paydos etti. Bir çadır kalır diyorduk. Bir çadırımız kaldı. Şu son bir çadırımız kaldı. Yarın da bunu yapacağız inşallah. Bunu da yaptık mı şaşırma işlemimiz bitmiş olacak. Şimdi tası tarağı topluyoruz. Eve doğru gideceğiz. Yine yorucu bir gündü.
Bugünlük aktaracaklarımız bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Atladığımız bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Halen abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Konaklar Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.